Herkese merhabalar. Bugün sizler için sahur sofralarınıza da çok yakışacak şöyle kabardıkça kabaran balon bazlama tarifi hazırladım. Balon gibi kabaran bu bazlamalar nasıl yapılır tüm püf noktaları ve tüm detaylarıyla bu videomda size anlattım. Sözü çok uzatmadan hemen tarifimin yapım aşamasına geçiyorum. Hepinize iyi seyirler dilerim. İlk olarak balon bazlamamın hamurunu hazırlıyorum ve bunun için uygun bir yoğurma kasesinin içerisine 3 su bardağı ılık suyumu döküyorum. Ben bu tarifte 200 mililitrelik klasik bir su bardağı kullandım ve mutlaka suyunuzu da ılık olarak kullanın. Suyu koyduktan sonra içerisine bir paket instant kuru maya ilave ediyorum. Elinizde kuru maya yoksa yarım paket yaş maya da kullanabilirsiniz. Ardından bir tatlı kaşığı olacak şekilde toz şekerimi ilave ediyorum. Mayanın güzelce erimesi için bu aşamada tahta kaşık yardımıyla güzelce karıştırıyorum ve ardından 3 yemek kaşığı zeytinyağı içerisine ekliyorum. Sizlere de tam bir un ölçüsü vermek adına bardak bardak ölçerek yavaş yavaş unumu eklemeye başladım. İlk aşamada 4 su bardağı un ekledim. Yine 200 mililitrelik klasik bir su bardağı kullanıyorum ve hamurum yoğunlaşana kadar tahta kaşıkla güzelce karıştırıyorum. Kase içerisindeki hamuru güzelce toparladıktan sonra bir tatlı kaşığı dolusu tuz ilave ettim ve ardından 5. bardak unumu ilave ediyorum. Tekrar tahta kaşık yardımıyla güzelce karıştırıyorum. Bazlamalarınızın balon gibi kabarması için hamurun kıvamı çok önemli. Böyle ele yapışan yumuşaklıkta bir hamurumuz olacak. Kesinlikle sert bir hamur yoğurmayacağız. Bu aşamaları sizinle detaylı olarak paylaşıyorum ki sizler de güzel kıvamlı bir hamur meydana getirin. Şimdi 6. bardak unumu yine yavaş yavaş ekliyorum ve artık toparlanan hamurumun içerisindeki tahta kaşığı çıkartarak yoğurma işlemine elimle devam ediyorum. Mayalı hamurlarda her zaman söylediğim gibi yoğurma işlemi çok önemli. Hemen unu suyu karıştırayım, hamuru hazırlayayım, kenara koyayım demekle olmuyor maalesef. Böyle 5 dakika boyunca hamurunuzu güzelce kase içerisinde yoğurmaya özen gösterin. İlk aşamada hamur elinize yapışıyor ama bu şekilde kasenin dibine vura vura hamurunuzu güzelce özlü, pürüzsüz bir kıvam elde edinceye kadar yoğurun lütfen. Evet, 5 dakika boyunca yoğurmuş olduğum bazlama hamurumun kıvamı sizin de gördüğünüz gibi ele yapışan yumuşak bir kıvamda. Sizler de lütfen bu kıvama gelince artık fazla un ilave etmeyin. Şimdi kapağını kapatıyorum ve hamurumu ortam sıcaklığında en az 45 dakika boyunca mayalandırıyorum. Evet, bazlama hamurum mayalandı. Şimdi açarak içerisindeki maya kokusunun çıkması için öncelikle elimle şöyle bir karıştırıyorum. Çok böyle havasını söndürmeden kenarlarını toparlayarak hamurumu karıştırdım. Sonrasında da tezgahımı güzelce unladım ve hamurumu tezgahımın üzerine aktarıyorum. Hamur ele yapışan bir kıvamda olduğu için üzerini ve altını mutlaka unlamanızı tavsiye ederim. Ama unladıktan sonra hamur çabucak toparlanıyor. Hatta şöyle kıvamı da size göstereyim. Sonrasında böyle yumuşacık, pürüzsüz kıvamda bir hamurunuz olacak. Şimdi de hamurumuzu bezelere ayıracağız. Benim pişirdiğim gözleme tavam biraz geniş olduğu için portakal büyüklüğünde bezeler yapacağım. Ve vermiş olduğum bu ölçülerle yaklaşık 11-12 adet bazlamanız çıkıyor. Sizler de pişireceğiniz tavanın boyutuna uygun olarak istediğiniz sayıda ve ebatta bezeler hazırlayabilirsiniz. Hazırladığım bezelerimi üzerine koymak için ekmek tahtamı da güzelce unladım. Tezgah üzerinde güzelce yuvarlayarak bezelerimi üzerine yerleştiriyorum. Bu aşamada bezelerinizi hazırlarken şöyle hamuru içe doğru katlayın ve sonrasında avuç içinizde yuvarlayarak böyle güzel bir beze hazırlayın. Bezeniz ne kadar düzgün olursa açtığınız bazlamanızın şekli de o kadar muntazam olacaktır. Bu katlama sayesinde de içerisinde hava kabarcıkları kalacak ve bazlamanız daha kolay, daha çabuk bir şekilde şişerek balon gibi kabaracaktır.
Evet, ben toplamda 11 tane bezemi hazırladım ve sonrasında üzerine bir tane buzdolabı poşetini keserek koyuyorum ve bir tane de mutfak örtüsü örtüyorum ki ben bezelerimi açarken bezelerimin üzeri kurumasın. Siz de muhakkak bu şekilde üzerini örtün lütfen. Şimdi bazlamamın bezelerini kenara alıyorum ve bir tanesini açmaya başlıyorum. Altını ve üzerini tekrar güzelce unladım. Parmak uçlarımla hafifçe bastırdıktan sonra da merdane yardımıyla bezemi açmaya başlıyorum. Zaten yumuşak kıvamlı bir hamur ve dinlendi. Sizi hiç yormadan, zorlamadan kolaylıkla açabileceğiniz bir hamur oluyor. Hamurumuzu açarken üzerinde yapışma olursa böyle hafifçe üzerine unlayabilirsiniz. Ben bu boyutlarda açtım ve sonrasında açmış olduğum hamurumu şöyle iki elimle sağlı sollu çevirerek üzerindeki fazla unundan arındırıyorum ve sonrasında da sofra örtüsü sermiş olduğum masamın üzerine hamurumu yerleştiriyorum. Ben tüm hamurları ilk başta açıyorum, sonrasında tek tek pişiriyorum. Ben tüm bezelerimi açarken de hamurlarım güzelce dinlenmiş ve bekledikleri yerde de kabarmış oluyor. Bu şekilde bekletme işlemi yaparsanız da hamurunuzun yine güzelce kabarmasını sağlarsınız. Şimdi ikinci hamurumu da yine aynı şekilde açtım. Fazla unundan arındırdım. Yine mutfak örtümün arasına alıyorum. Videomu tam da buraya kadar izleyenler için küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalımı ilk kez bu videom sayesinde izliyorsanız eğer ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve tariflerimden önceden haberdar olmak için de bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Evet, tüm bezelerimi açtım ve bu şekilde hazırladım. Şimdi ilk hamurumdan başlayarak bazlamalarımı pişirmeye başlıyorum. Gözleme tavamı ocağımın büyük gözüne aldım ve harlı ateşte açtım. Böyle güzelce kızıp ısındıktan sonra ilk bazlama hamurumu üzerine yerleştiriyorum. Gözleme tavanız ısındıktan sonra ocağınızı harlı ateşten biraz daha kısa getirin. Yani orta ateşe yakın bir derecede olsun. Çok harlı olursa da bazlamanızın altı hemencik yanabilir. Kızgın tavaya bazlama hamurumuzu koyduktan sonra böyle çok beklemeden yaklaşık böyle 30 saniye sonra hemen altını üstüne çevirelim. Yani alt tarafının kızarmasını beklemiyoruz. Böyle 30 saniye sonrasında hemen diğer tarafını çevirelim. Yine çevirdiğimiz bu yüzünü de 30 saniye kadar bekleyerek tekrar ikinci kez çevireceğiz. Bu aşamaları hızlandırmıyorum ki sizler de detaylı olarak görün istiyorum. Evet, yaklaşık 30 saniye sonra bazlama hamurumu ikinci kez çeviriyorum. Bu çevirmemden sonra da hamurum artık böyle kenar kısmından yavaş yavaş kabarmaya başlıyor. Hamurunuzu açarken de herhangi bir yerinde yırtık meydana gelmemişse bazlamanız çok güzel bir şekilde kabarmış olacak. Açmış olduğunuz bazlama hamurunu tavaya yerleştirirken de parmaklarınızla yırtmayın ki yine bazlamanız bu şekilde güzelce kabarsın. Şimdi güzelce kabarmış olan bazlamamın diğer tarafını çeviriyorum. Bazlamanız bu şekilde güzelce kabardıktan sonra tava içerisinde uzun süre bekletmeyin ki bazlamanız kurumasın. Şöyle 10-15 saniyede altı kızardıktan sonra artık bazlamanızı kenara alabilirsiniz. Bu videomda anlatmış olduğum tüm püf noktalara dikkat ederseniz bazlama hamurunuz sizin de bu şekilde çok güzel kabaracak ve çok güzel bazlamalarınız olacaktır. Bu arada bazlamayı pişirirken tava içerisine dökülen unlar bu şekilde yanıp siyah siyah oluyor. Bunlar temizlemezseniz bazlamanızın üzerinde siyah renge boyayacaktır. Peçete yardımıyla kenara alarak bunu da güzelce temizleyin ki bazlamalarınız da böyle siyah siyah olmasın.
Bir de pişen bazlamalarınızı bu şekilde bir örtü arasına alırsanız yumuşaklığını siz diğerlerini pişirene kadar koruyacaktır ve yine kenarda kurumayacaktır. Mutlaka bu şekilde bir örtüye sarılı olarak diğer bazlamalarınızı pişirmeye devam edin. Benim 11 tane bazlamamın 11 tanesi de çok güzel şekilde kabardı ve balon gibi şiştiler. Evet, tüm bazlamalarımı pişirdim. Şöyle bir tanesini alarak ve kopararak size iç dokusunu da yakından göstermek istiyorum. Balon bazlamalarınızı yaptıktan sonra soğutup böyle buzdolabı poşetine koyarak dondurucuya da kaldırabilirsiniz. İhtiyaç duyduğunuzda çıkartıp ortam sıcaklığına geldiğinde hafifçe ısıtarak yine aynı yumuşaklığını korumuş oluyor. Balon bazlamalarımın hepsi bu şekilde çok güzel iç kısımları açılıyor. Dilerseniz bu içine bir şeyler koyarak da sararak tüketebilirsiniz. Yumuşacık ve çok lezzetli bir balon bazlama oldu. Sizlerin de mutlaka bu tarifimi denemenizi tavsiye ediyorum. Evet, bugün sizlere evde yumuşacık balon bazlamalar nasıl yapılır tüm detaylarıyla paylaşmak istedim. Umarım bu tarifim sizlerin de hoşunuza gitmiştir. Tarifimi beğendiyseniz eğer beğeni yapmayı ve kanalıma destek olmak için ufak da olsa bir yorum yazmayı ihmal etmeyin lütfen. Başka güzel tariflerde yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.